adaya bırakma yapıyoruz. Garip adasına. Adayı bırakıp geliyoruz. Evet. İsteyen sadece gelip alıyoruz. Normal büyüteliğinde de var. Tamam. Hangi saatiniz? Garip adası. Oraya 200 lira bırakıyoruz abi. İsteyen sadece gelip alıyoruz. Sonra gelip alıyoruz. Bademli limanına geldik hemen. Apar topar karavan kampanyasından çıkıp Garip Adası'na giden bir tekne bulduk. Şimdi yoldayız. Bizi bırakacaklar. Birkaç saat sonra istediğimiz saatte gelip alacaklar. Her şeyimiz, ekipmanımız tam takım. İçeceğimiz, yiyeceğimiz, havlarımız. Ülkemiz hakikaten cennet gibi. Vietnam'da bir tekne turu yapmıştık da leş gibi su, çamur içinde insanlar ve bir sürü turist o gölün içindeki köyü görmeye gidiyor. Ve suya girebiliyorsun. Ne başka bir şey. Uzaktan görüyorsun zaten onu da. Her tarafta geliyor. Evet. Şimdi atladık bir balıkçı teknesine. Açıldık. Bakalım bir de gittiğimiz yere Türkiye'nin Maldivleri diyorlar. Ya evet, Kalem Adası'nı göreceğiz. Garip Adası'nın da kumları çok güzelmiş. Allah'ım, yalnız tekne sallanmaya başladı. Tekne sallanıyor ama insanlar anlamıyor şunu. Şu an gimbal'ın özelliği. Ya biraz salla elimde de. Yok, sallanmıyor bak. Valla Aygıda şemsiyemiz de oldu. Bonus. Kalem Adası, Garip Adası hatırası. Valla gerçekten burası çok sakin, güzel. Şurada bir şemsiye daha var. Burada minik bir ev gibi bir yer var. Tam karşımız Kalem Adası. Ege'nin Maldivleriymiş orası. Gidelim mi hemen? Hırsız adamıza hoş geldiniz. Survivor başlıyor. Ya çok güzel renk. Garip Adası'ndan yeniden merhaba. Arkamızda gördüğünüz ada Kalem Adası. Az önce oraya bir yüzdük geldik. Su harikaydı. Buraya
limandan minik balıkçı tekneleriyle gelebiliyorsunuz. Biz şanslıydık, hemen kalkacak bir tekne vardı. Hemen ona atladık, Evet. geldik. Burada bizim dışımızda bir 4 aile daha var. Şemsiyeleri, buzdolaplarıyla gelmişler. Herkes ayrı bir tarafta sakin sakin takılıyor. Bu adada hiçbir tesis yok. Bir bakkal, dükkan yok. Çadır yapmak, mangal yakmak yasakmış. Yani gece kalınamıyor herhalde burada. Ya öyle yazıyor ama bilmiyorum, jandarmadan belki gidip izin alsanız kalabilirsiniz. Benim hatta gelir gelmez ilk düşündüğüm, bakın şimdi arkayı göstereyim. Evet. Acaba dedim hani gerekli izinleri alsak burada bir gece konaklayabilir miyiz? Vallahi çok tatlı olur. Gel biraz gezelim adayı. Evet. Gece de gelenler oluyormuş ama. Bir internette bir videoda gördük. Özellikle yıldızları izlemeye gene balıkçı teknelerini ayarlayıp gece belli bir saatte getirtip dönüşlerini yapabiliyorlarmış. Bizim bildiğimiz balıkçı teknesi halihazırda 4 kişi almıştı zaten. Bizi de aldı sonra. Biz kişi başı 100 lira verdik buraya gelmek için. Böyle fazla da oturmayı seven insanlar değiliz. O yüzden 4'te geldik buraya. Dedik ki bizi 6'da al. Yani karşıya gittik geldik, yüzdük, oturduk, bir şeyler içtik, yemek yedik derken daha hala 5 olmadı saat. O yüzden şöyle biraz yürüyelim dedik. Ya sabahtan gelip hani kişi başı 100 TL'ye sabahtan akşama kadar da burada vakit geçirilebilir. Gayet keyifli. Rengi muhteşem değil mi? İşte karşıdaki adaya kadar gittik geldik. Deniz oraya kadar yosunsuz, bembeyaz kum. Harikaydı. Şimdi Kalem Adası'nda bir otel var. Bizim geldiğimiz Garip Adası'nda ise herhangi bir tesis yok. Yani bu demek oluyor ki siz Kalem Adası'na gittiğinizde bir ücret ödemek zorundasınız. Oranın işletmesi bir otelde. Zaten sadece 30 odası olan bir otelmiş. Ve daha çok böyle balayı, özel tatil için tutulan bir otelmiş. Ama sanırım orada düğün, nişan organizasyonları da yapıyorlar. Balıkçı teknesiyle gelirken dedi düğün için... Yine bana odaklıyor. Hey, ben de buradayım. Hey, bak burada da bir surat var. Ya ben şunu diyeceğim. Eğer ki balayı düşünen arkadaşlar varsa Maldivlere, işte Seyşellere gitmeye gerek yokmuş gerçekten. Arkadaşlar gelin buraya. Evet. Dikili Bademli Köyü, Kalem Adası. Orada korkudan denize de giremiyorsunuz. Köpek balığı Burası gelecek şahane. diye. Aynen. İnşallah burası da tesisleşmez, bir otel kurulmaz diye şu an içimden geçiriyorum. Tabii çok iyi niyetli bir laf oldu ama Yani çok büyük ihtimalle burası da tesisleşir. Hani 3-5 yıla burası böyle olmayabilir. Evet. Foça'nın denizine donmuştuk. Yaklaşık bir 19-20 dereceydi orası. Burası onun yerinde hamam. Yine de serin ama 24-25 derece. Şimdi İstanbul'da çok yoğun yağmur yağdı geçtiğimiz 2 gün önce. Oradan oraya yağmur yağdığı zaman Poyraz olarak Ege'ye yansıyor. Ve rüzgarlı bir 2-3 gün geçirdik Ege kıyılarında. Şimdi hala devam ediyor o rüzgar. Ama en azından denize girilebilecek bir seviyeye gelmiş buranın su sıcaklığı. Adadan dönüş vakti.
Geceliği 200 euroya kalanlar. Belki daha fazla. Burada ise geceliği 80 liraya kalanlar. Ortasını bulduk. Evet. Burası da güzel bir tesis olacakmış ama daha sonra mal sahibi vefat edince kalmış. Su yüzeyine heykeller koymuşlar burada. Sevgi, Efendim. motor yat mı, yelkenli mi? Yelkenli. Neden? Daha keyif aracı. Bence de. Akışına göre, rüzgara göre. Tebrik ederim. Ama ikinci soru da zor. İkinci soru ne? Yelkenli mi? Karavan mı? Evet, karavan mı? Hangisi? Karavan. O neden? Şu an için karavan. Ona başladık ve daha keşfedilecek çok yer var karavanda. Ama ileride bir dönemde yelkenli de olabilir. Deniz mi kara mı? Kara. Neden? Ben Ankara'lıyım. Hadi canım. Burası çocuğuyum ben. Aha. Buralar çok sıcak Gökhan. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Saat 3.45'te tekneye binmiştik. Şimdi tam 6.45 indik. Yaklaşık 2-2,5 saat plajda vakit geçirdik. Bir de dönüş yolunda bir Kalem Adası turu yaptık birazcık. Gayet keyifli, güzel oldu. Yani tam böyle yarım günlük Dikili'de yapılacak güzel bir aktivite. Tavsiye ederiz.